Hepinize tekrardan selamlar sevgiler dostlarım. Birazdan bu aracı cümbür cemaat yıkayacağız, evet. Bizim ufaklıkta gelecek. Aile boyu bunu detaylı bir temizlik yapacağız. Hem güzel bir yaz eğlencesi olsun hem de bu araca ancak 3 kişi girersek temizlenir. Biraz tozlu, tekerlek işleri vesaire bayağı bir kirlenmiş. Güzel bir yıkama partisi yapacağız buna. Car wash party olacak. Bakalım bunu önce bu saatte güzel bir yıkayalım. Daha sonra da gölgeye çekip pasta cilasını ve detaylı iç temizliğini yapacağız. Görüşmek dileğiyle. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeniden birlikteyiz. Biliyorsunuz en son Arda'nın aracın detaylı motor temizliğini yaptıktan sonra aracın dış kısmını güzel bir şekilde yıkamıştık. Herhangi bir toz kalmayacak şekilde. Şimdi de üzerine Turtlebox'ın Super Hard Shell sıvı cila uygulamasını yapacağız. Aracın boyası oldukça yıpranmış durumda. Yer yer çatlamalar, solmalar ve vernik yanıkları var oldukça fazla. Artık aracın boyanma aşaması gelmiş. Yani yeni boya istiyor. Fakat yeni boya yapılana kadar bu bir süre aracı koruyacaktır. En azından Arda'ya biraz daha zaman kazandıracaktır. Şimdi aracımızın sıvı cila işlemine hep birlikte geçelim. Evet dostlar, yüzey gördüğünüz gibi gerçekten çok kötü. Yer yer vernik atmaları, boya kabarmaları, boya çatlakları ne ararsanız üzerinde var. Şimdi arzu ederseniz kaputu ortadan ikiye ayıralım, bantla ayıralım. Bir noktaya Turtlebox Spiral Shell uygulamasını yapalım. Bir yana da uygulamasız bırakalım. Bakalım uygulama yaptığımız alanda ne gibi bir değişim olacak? İşe yarayacak mı? Bizi idare eden bir görünüme kavuşacak mı? Yoksa standart görünümü, yanık görünümü devam mı edecek? Hep beraber görelim. Yakın plandan da şu şekilde vernik yanıklarını size göstereyim dostlar. Aracımız bu tip savaş yaralarıyla dolu. Ama inşallah biz onu iyileştireceğiz.
Evet dostlar. Boyası son derece kötü. Vernik yanıklı bir araç üzerinde Turtle Wax'ın ürününü denedik. Denediğimiz ürün Super Hard Shell. Orijinal sıvı cila diye geçer. Gerçekten de işe yarıyor. Şu alan şöyle gördüğünüz gibi daha pürüzsüzken şu alanda gördüğünüz gibi üstünün takılıyor. Burada böyle bir şey yok. Evet. İşe yaradı. Biraz kayganlık ve zeminde yumuşama sağladı. Biraz da parlaklık verdi. Boyayı canlandırdı. Bütün yüzeyi arzu ederseniz bitirelim. Aracın bütün yüzeyini bitirelim. Daha sonra bir de gölge üzerinde çekimlerimizi yapalım. Bakalım nasıl olmuş hep birlikte görelim. Evet dostlar, güneşten cihaz ısındı, aşırı ısındı kamera ve kendini kapattı. Biraz soğumasını bekledim ve şu an açtım. Gerçekten güneşin altında ben de orada fenalık geçirdim diyebilirim. Gölgeye kaçtım. Çekim yapılacak gibi değil. Fakat yarın aracı teslim edeceğim için bugün pazar günündeyiz. Acele ettim. Cila işlemimiz gerçekleşiyor. Kameranın şarjı bitmek üzere. Biraz daha az çalışma zamanı kaldı. Aracın cilasını bitirip komple tamamlayıp ardından size ancak birkaç fotoğraf olarak aktarabileceğim. O yüzden kusura bakmayın çünkü şarjım çok az kaldı ve bitiyor. Şu anda şarj edecek olanağım da yok. Biraz da dinleneyim. Gerçekten güneş beni de çok olumsuz etkiledi. Mahvoldum orada yani. Akşam güneşi 4-4.30 gibi hava şu anda olmasına rağmen cilayı atarken beni çok olumsuz etkiledi. Makinede 2 kere ısınıp kapandı. Gerçekten çok ısındı. İlk defa böyle görüyorum. Güneşte gerçekten çekim yapmak çok zor. Şimdilik görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.